Az önce size demedim mi telefonumu çalacak evet, diye. Çaldı. Bir baktım yerden boş bir cam şişesi aldı. Ülke Latin Amerika'nın en fakir ikinci ülkesi. Bakın şu köşedeki polislere bakın. Bunların hepsi ileride ordu da var. Sadece üst sokak ileride başkanın sarayı olduğu için en büyük paraları şu. Bu yaklaşık olarak 15 dolar. Küçük binaların olduğu mahallelere geldim. Şöyle evlerde yaşıyorlar tek katlı. Latin Amerika'da olduğumuzu kanıtlar. Hani şu ana kadar gördüğümüz en çirkin başkentlerden birisi. Yalnız olunca bak kimse yok neredeyse. Rahat hissettiriyor. Hadi bakalım hayırlısı. Şurası halkın yaşadığı böyle evler bakın. Telefonumu çaldı yakaldık. Familya. Biliyordum ama öyle olacağını. Çok ters yerlere girdim, benim hatam. 100 ülke gezdim. İlk defa soyuldum. Benden bu kadar. Zaten yağmur da geliyor. Sevgili dostlar, herkese 100. ülkem Paraguay'ın başkenti Asunción'dan selamlar olsun. Sonunda artık buraya ulaştık. Gelme sebebimiz sadece buradan bir aktarmayla, uçakla aslında başka yere gitmekti ama madem dedik bu ülkeye kadar geldik, en azından 2-3 gün gezelim. Çünkü ne Bolivya'da Saler'de Uyuni hariç ne de Paraguay'da Asunción hariç çok bir yeri merak etmiyordum. Zaten önerilmiyordu ama buraya kadar gelmişken hem size bu Paraguay ülkesi hakkında bilgiler vermek istiyorum, hem de böyle bir günümüz nasıl geçecek size bu 100. ülkemden güzel bir vlog yapmak istiyorum. Hazırsanız sizlere iyi seyirler, bize de güzel bir keyifli gezi olsun. Biz aslında buraya Bolivya'dan direkt uçakla gelecektik ama uçaklar o kadar pahalıydı ki 100 saatlik yolculuk yapmak zorunda kaldık. Önceki bölümü izleyenler zaten bunu bilirler. Buraya geldiğimizde de ilk izlenimlerim gayet başkent, düzgün bir yer, yani beklediğimizden çok daha iyi bir yer çıktı ve ülkenin komşuları Arjantin, Brezilya ve özellikle batı tarafında da Bolivya ülkesi bulunuyor. Ama bu ülke gelişmemiş bir ülke. Gelişmemiş olan bir ülkede aynı zamanda kaymağını yiyen bir kesimin olduğu başkentteyiz. Ama bununla beraber yoksulluğun da olduğu bir yer olacak. Ne yazık ki buralar, yoldaki manzaralar hep böyleydi çünkü. Ama o kadar şu an açız ki Desibe'yle bir yemek yemek istiyoruz. Bir kahvaltı yapalım, enerjimizi alalım. Ondan sonra şu caddeleri birlikte keşfetmeye başlayacağız. Çok merak ediyorum çünkü yukarıda gördüğüm bazı manzaralar vardı dün arabayla geçerken. Bakalım bugün görürsem gidip videosunu da yapacağım. Hadi önce yemek yiyelim. Şöyle bir restoran keşfettik dün. Burada çok güzel böyle kokular geliyordu. Ve her yerde böyle pastane gibi harika şeyler satıyorlar. Aç kalmazsınız yani. Bakın böyle tatlılar falan var. He? Bugün yemek var mı bakalım. Ekmek var bir kere, her şeyi geçtim. Dünya turunda en az gördüğümüz şey. Burayı bize kaldığımız oteldeki kadın önerdi. Öğlen açık yemek şeklinde böyle esnaf usulü oluyormuş. Cerrado? No cerrado? Okey. He, bakalım şöyle gelmez. Oh be. Fıstık gibi yemekler var bizdeki gibi. Vay vay vay. Burada enteresan bir sistem var. Yemeği tartarak veriyorlar. Tartı şeklinde ölçüyor. Ondan sonra etiket çıkartıyor. Gramajına göre yemek alıyorsunuz. Porsiyon usulü değil. Birer tabak yemek söyledik. Allah'ım ikram ekmek veriyorlar. Ekmek veren yerden zarar gelmez. Kokusu bizdeki Anadolu'da yediğimiz böyle esnaf lokantalarındaki yemek gibi kokuyor. Bu kokuyu gerçekten özlemişiz çünkü buralarda bu yemekleri bulmak hiç kolay olmuyor. Artık et, balık, tavuk, pizza, hamburgerden bıktık, usanmıştık. Bildiğiniz domates sosu. Bir de şuna bakalım. Şöyle diyeyim mi? Aynı bizdeki gibi aynı. Olağanüstü. Oh be. Şimdi az önce yemeğimizi yedik. 42.000 guaraníes verdik. Yani 1 dolar da 7'ye falan geliyor, 7.000'e. Ve en büyük paraları şu. 100.000'leri var. Bu yaklaşık olarak 15 dolar. Küçük olarak 1000'i 2000'i de gördüm ama en çok şu 5000'i gördüm. Ve en çok kullandıkları diğeri de şöyle bir 10.000 Paraguay dolar guarinası. Yani şu mesela 1,5 dolara falan geliyor. Biraz aram parayı düşürdüm.
Yani fiyatlar gayet uygun. Kişi başı 3 dolara güzel bir yemek yedik. Şimdi gezelim bu Eskişehir bölgesini. Şu ana kadar gördüğümüz insanlar sıcakkanlı, eğlenceli Paraguay'dı. Zaten diyorlardı. Yardımsever insanlar sınırdan itibaren hep yardım etmeye çalıştılar. Şöyle çok katlı binaların olduğu bir yarımadadayız. Burası aslında sözde en turistik yerleri. Zaten Paraguay'a turist gelmiyor. Gelenler de sadece Iguazu şelaleleri için geliyor. He? Americano. No. Alemanya. Turco. Bana mı laf attı o? Ne diyor? Çünkü Paraguay, Paraguay. Ha, bağırdı mı? Yaşasın gibi bağırıyordu. Yaşasın Paraguay. Buraya gelen turistler sadece Paraguay, Arjantin, Brezilya sınırındaki Iguazu şelalesi için geliyorlar. Yani Paraguay'a geleyim de Asunción başkenti göreyim diyen yok. Zaten Google'a Things to see in Paraguay yazdığınızda mesela öyle çok bir şey çıkmıyor. Yani ben baktım 4 gündür 5 gündür araştırıyorum. Bir elim 5 parmağını geçmiyor. O yüzden bizim de amacımız işte özellikle bu tarihi yarımadanın etrafını dolaşmak oldu bu gezide. Şöyle bir yerden dolana dolana gidiyoruz, bakalım ne olacak. Hep birlikte görürüz. Şansımıza bugün hava bulutlu ama bulutlu olduğu için üzgün değiliz. Çünkü güneşli olunca felaket bir sıcak oluyor. Ya şu şehrin burasını geziyor olsaydım sadece inanılmaz çirkin gelirdi ya. Hani şu ana kadar gördüğümüz en çirkin başkentlerden birisi. Hatırlarsanız Buenos Aires'tir. Ya ne bileyim Brezilya'da Rio de Janeiro'ya falan gitmiştik. Oralar ne kadar güzeldi. Oralardan sonra buralar neden turistin gelmediğini resmen kanıtlar nitelikte. Latin Amerika'da olduğumuzu kanıtlar. Kaldırımsa çirkinlik görselliği devam ediyor. Bizim bulunduğumuz bölgede başkanın konutu var. O yüzden biraz sonra hep askerleri ve polisleri göreceksiniz. Başkanın olduğu yer pırıl pırıl. Burası 2 sokak arkası abi. Sadece 2 sokak bak. Köşede, hatta şurada polisler başladı. Bakın şu köşedeki polislere bakın. Bunların hepsi ileride ordu da var. Sadece 3 sokak ileride başkanın sarayı olduğu için bildiğiniz orduyu yığıyorlar. Bizi buralara getiren adamlarla falan konuştuk. Polisler sıkıntı burada diyor. O yüzden zaten durumu net anlıyorsun ya. Böyle zenginliğin olduğu yerden hemen üst sokak gerisine kadar her yer yığılmış ordu, asker, sonrası leş. Şu gördüğünüz yerin adı Plaza de Armas. Yani Armas meydanı. Ama gerçekten bir başkentte şu ana kadar gördüğümüz en kötü, en bakımsız park. Gerçek anlamda hiçbir şey yok görecek. Zaten buraya şey demişler. Hani gündüz yerinden gelin geçin ama akşam uğramayın yazmışlar. Böyle bir yer. Şurada şöyle bir Paraguay Cumhuriyeti yazan bir bina var. Devlet binasına benziyor ama hiçbir olayı yok yani. Ve yine onlarda da Latin Amerika'da komşuları gibi, yani Brezilya ve Arjantin gibi barbekü kültürü devam ediyor. Aha. Esta cerdo? Cerdo. Domuz. Ay ay ay. Domuz taklidi yapıyor. Todo bien? Şöyle bir ağacın altında çocuklar bakın. Şunlar ne ya? Böyle ses çıkartıyormuş. Nesi böyle diyor. Çıngırak ağacı gibi bir şey dedi. Uydurdu ama böyle ilk defa bu meyvelerini gördüğüm bir ağaç türü oldu. Çıngırak ağacı deyip benim takipçilerimi yanıltırsın ha? Hayır, hayal gücü olarak bir şey olarak hayal ettim. Ben sana inandım, güvendim. Çıngırak ağacı dedim. Rüzgar çıktığında bu ağaçtan ses çıkıyor dedim. Allah Müzik razı yapıyor olsun. bu ağaç. Deniz de inandı. Çocuklar sana tepkisini koyuyor. Abi hiçbir şey yok. Gördüğümüz gerçekten hani kaç aydır geziyoruz? Herkes gibi. 9 aydır dünyayı geziyoruz. Gördüğümüz en kötü park olabilir şehir merkezindeki. Bir de yanında Cumhurbaşkanlığı sarayı var. Onu akşamüstü göstereceğim. Arada sadece 2 sokak var, göreceksiniz. Yorum kendiniz yaparsınız abi. Şimdi böyle dolanmaya devam. Biraz böyle şehri keşfedelim. Bir kahve içeriz. Sonra size Paraguay ile ilgili bilgiler vereceğim. Evet, şimdi bir kafeye geldik. Burası şehirdeki en ünlü kafelerden bir tanesi. Lido Bar adında bir yer ve bir bardak kahve içtik, 2 dolar ödedim.
Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Bu ülkeyi yaklaşık olarak 300 sene boyunca önce Portekizliler sonra İspanyollar sömürmüş. 300 yıl sonra 1800'lerde Simon Bolivar yine devrim yapıyor ve bütün bu coğrafyadaki insanların bağımsızlığını kazandırıyor. Ama ve lakin Paraguay'da işler hiç de böyle yürümüyor. Akabinde 1800'lü yılların sonuna doğru buraya bir diktatör lider geliyor ve yıllarca katliam yapıyor. Aynı zamanda Arjantin, Bolivya ve Brezilya ile çok kanlı savaşlar yapılıyor burada ve bu süreçte erkek nüfusunun 3'te 2'si ölüyor. Ve kilise diyor ki biz bundan sonra erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesine izin veriyoruz diyor ve bir beyanname yayınlıyorlar. Buna Wikipedia'dan da girip bakabilirsiniz. Akabinde buradaki nüfusu dengelemek için kadın erkek nüfusunu ve o dönem kadınları güvence altına almak için birden fazla kadınla evlenmelerine izin veriyorlar. Aslında özünde yani Portekizliler ve İspanyollar gelmeden önce Guarani dilini konuşan tabii ki nasıl ki Quechualılar vardı Peru'da. Belki burası da onların devamıydı, tam bilmiyorum. Yerel halk var ve şu anda günümüzde bile Latin Amerika'da resmi olarak yerel halkın dilini kullanmalarına izin veren 2-3 ülkeden bir tanesi Paraguay. Guarani ve İspanyolca dilini hem sosyal hayatlarında hem siyasi devlet hayatında kullanıyorlarmış. Ben neden bu kafeye geldim ve size elimde bir bardağı gösterip bu bardak $2 dedim, oraya bağlayacağım. Çünkü bu ülke Latin Amerika'nın en fakir ikinci ülkesi. Kişi başı gelir günlük $2'dan az genelde. Ama benim bulunduğum kafeye bakın, arkamdan göreceksiniz belki. Burada yemekler 8 ila $10'dan başlıyor ve tıklım tıklım. Çünkü bu 7 milyonluk ülkenin 2 milyondan fazlası aşırı fakir, yoksulluk sınırının altında. Ama kaymağını yiyen belli kesimde yine Latin Amerika'nın o genel kabul görmüş lüks yaşamının ganimetleri de burada da toplamaya devam ediyor ve buradaki fiyatlar oldukça pahalı olmasına rağmen biraz sonra gezmeye başlayınca fakir bölgelere gittikçe yine göreceksiniz. İnsanlar gerçekten burada çok zor şartlarda yaşıyorlar. Genelde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Yolda gelirken her yer yemyeşil orman, bahçeler, meralar ve binlerce inek gördüm. Dünyanın en büyük et üreticilerinden bir tanesi bu kıtadaki. Ve aynı zamanda dünyanın en büyük su havzası da burada. Yani burada kolay kolay su bitmez. Çünkü Iguazu şelalelerinin çok büyük bir kısmı burada yer alıyor ve yine dünyanın en büyük santralleri, sudan üretilen, elektrik enerjisinden üretilen barajlar da yine burada. O yüzden peki bu adamlar diyeceksiniz, nasıl bu arkamdakiler bu mekanlara gelebiliyor? Bu insanlar genelde başkentteki zengin kesim ama aynı zamanda sınırda, özellikle Brezilya sınırı tarafında kayıt dışı gelirin olduğu yerler var. Yani mesela siz belli bölgelerde gümrüksüz çok ciddi ekipmanlar satın alabiliyorsunuz. İşte bilgisayardır, GoPro'dur ve bunun çok büyük ticareti varmış. Asıl parayı da buradan kazanıyorlarmış. Velhasıl kelam yine Latin Amerika'nın o gerçek iki yüzünü size bugün göstermek istiyordum. Çünkü yani Buenos Aires'te bunu çok hissetmedik mesela Arjantin'de ama burada yine iliklerimize kadar yolda bile hissettiğimiz için biraz ülkenin ekonomisini, geçmişini vesaire anlamaya çalışıp size öyle bu videoyu yapmak istedim. Çünkü gerçekten bir turistin gelip göreceği burada hiçbir şey yok. Ama aynı zamanda uçurumu da insan görünce üzülmüyor değil. Yapacak da bir şey yok elden, hani kaç kişiye dokunabilirsiniz ama ben bugün elimden geldikçe en azından size şimdi gezmeye başladıkça, arka mahallelerine girmeye başladıkça göstermeye çalışacağım. Ama en azından buradaki gelir adaletsizliğini bu videoda yine mesaj olarak söylemiş olalım. Buradaki uçurum yine çok fazla. Bunu bizim bulunduğumuz mahallede dahi anlayabiliyorsunuz. İnşallah ne diyelim, bu gibi ülkeler yakında artık bu sorunları çözmeye başlarlar. Kahvemizi içtik. Artık geziye devam edebiliriz hadi. Benden başka kimse yok. Nesibe'yi de otele bıraktım. Hala hasta. Ben de biraz hala grip gibiyim. Başım dönüyor. Burnum akıyor ama şuraları biraz keşfetmek istiyorum. Bakın Keşmekeşli'ye şurada böyle gecekondular var. Şurada tarihi bir yer var. Şurada da böyle insanlar tenekeden evlerde yaşıyorlar ve hemen ileride de çok lüks mahalleler var. Çok büyük AVM'ler var. Çok lüks restoranlar var. Onu sonraki bölümde gösteririm muhtemelen. Çünkü hani burayı gezerken bile rahat gezemiyorsun. Hem görsel güzellik anlamında hem insan yalnız olunca, bak kimse yok neredeyse, rahat hissediyor. Şöyle evlerde yaşıyorlar, tek katlı. Ve bunlar iyi bile arkadaşlar. Yolda gelirken neler görmüştük. Yani ben de isterim size Avrupa'daki gibi, ne bileyim Roma'daki,
işte Kuzey Avrupa'daki gezindeki gibi görsel şölenler yapan yerleri ya da hatta Arjantin'deki gibi falan ama yani burada çok bir şey yok dediğim gibi. Diyeceksiniz ki o zaman niye gittin? Ben dedim ya, aktarma yapmak için geldik. Yoksa ölsem gelmem yani. Hiç Google'a girince bir şey çıkmadığı için çok şaşırmıyorum ama insan yine de merak ediyor, emin olmak istiyorsun. Şöyle bir grafitilerin olduğu bir mahalle gibi bir yere geldim. Hadi bakalım hayırlısı. Ama bayağı yeşil ülke ya. Şu karşılar falan hep böyle sulak araziler. Yolda giderken bir tane büyük mağaza dikkatimi çekti. Rastgele içeriye girdim. Fiyatlar çok uygun. Gelsin mi market videosu? Eğer istiyorsanız yazın yorumlara. Belki sonraki bölümde o lüks semte de gidip market videosu yaparım. Çünkü Latin Amerika'nın en uygun ülkelerinden bir tanesi olarak biliniyor Paraguay. Harbi çok uygun fiyatlar. Şimdi ben de merakla geziyorum. Biraz böyle hakim olayım. Bakalım sonraki bölümde yapmaya çalışırız inşallah. O zengin mahallelerinden birine geldim. Böyle daha düzenli yerler ama bakın insanlar kaldırımlarda yaşıyorlar burada da. Şöyle gezelim bakalım. Bu kadar güzel kuş seslerinin ve doğanın olduğu bir ülkede bu kadar pislik var. Rezillik ya. Gerçekten burayı hiç övecek yanı yok ya. Abi bu ülkede 1000'den fazla kuş çeşidi mi ne var sadece. Leoparlar falan yaşıyor. Çok aslında endemik bitkilerin de olduğu bir yer. Ama yani sınırı geçtiğimiz andan itibaren bir sürü yerde düzensizlik, çöp ve pislik gördük. Klasik gelişmemiş ülke. Önce doğayı mahvetmişler. Üzücü. Bu kadar şöyle güzel bir parkı mahvetmek, ne diyeceğini bilemiyor insan. Gerçi biz de yapıyoruz yazın. Birçok yerin anasını ağlatıyoruz tabiri caizse, değil mi? Şurası halkın yaşadığı böyle evler bakın. Bahçelerinde horozlar, tavuklar var. Hemen 100 metre ilerisi gökdelenler. 300-400 metre ilerisi de başkanlık sarayı. Burası da affedersiniz bok götüren park. Aman ha, müziksiz olmaz. Parkın girişine geldim. Eleman şurada mangal yapıyor. Buenas hermano. ¿Todo bien? Chorizo. Choripán, mochi. Esto carne or cerdo. ¿Cómo? Carne or cerdo. Claro que sí. Carne. Carne. ¿Cuánto cuesta uno? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta uno? Güler yüzlü insanlar ama tatlı insanlar. Ne hayatlar var ya. Hani düşünün şu an hafta içi günlerden Perşembe, incin top oynuyor. Kimsecikler yok sokaklarda. Herkes selam veriyor ya. Ne kadar sosyal insanlar. Çok böyle küçük binaların olduğu mahallelere geldim. Dolanıyorum valla. Sorsanız ne işim var burada ben de bilmiyorum. Buenas. Şimdi iki tane çocuk koştu geldi peşimden. Your nombre, hermano? Miguel Ángel. Angel. Resistencia. Al club. You? Allá vamos a Ha, your nombre. Bunun kafası güzel gibi ama biraz. Oslu gibi. Dolanıyoruz şimdi üçümüz. Dur lan, boynumu acıttın. Şura mı? Ulan az önce size demedim mi telefonumu çalacak diye. I have his face. Çaldı. Yakaladık. Hermano. No, me ayudan. Telefonumu çaldı, yakaladık. Familia. Resi, acá, Resi. Biliyordum ama öyle olacağını. Çok ters yerlere girdim, benim hatam. Kendime gelmem lazım, bir dakika. Adam beni bırakıyor sağ olsun. Elim ayağım titredi, gözlerim yaşardı. Tam yakalıyordum ama 3 metre falan kalmıştı elemanı. Demek ki iyi koşuyormuşum. Çöp götürüyor her yeri, bu mahalleden çıktık. Şurada şu mahalleye dalmışım. Salak gibi fark etmedim ya. Halbuki polis beni uyarmış. Şimdi hafiften yolda yağmur yağmaya başladı. Adama para verdim, almadı biliyor musunuz? Dedim hani benzin paran, almadı lan. İşte iyi insan kötü insan. O benim yanıma gelen çocuğun kafası güzeldi. Şimdi ben
bela bir mahalleye girdiğimi ve artık peşime takıldıklarını fark ettiğim için geri dönemedim. Yarıda kaldı yolum. Bir tane çocuk yine iyi de diğerin kafası güzel de bana sarılıyor falan böyle. Kafa gidikti. Neyse uzaklaştırıyorum derken bir baktım yerden boş bir cam şişesi aldı. Ben olayı kaptım zaten. Telefonla GoPro'mu cebime koyarken telefonumu alıp elime dönecektim. Telefonumu çıkardığım an telefonumu elimden aldı. Sonra koşmaya başladı. Terliğini falan çıkarttı. Bana o cam şişeyi attı. Ben tabii kaçtım. Herhalde bir 7-8 dakika soluksuz hayatımda atmadığım depara atmışımdır. Çocuğun bende görüntüsü var burada. Görürsünüz siz de zaten ama olay o telefon giderse yani ne zaman bulacağım çocuğu? Polise gideceksin, edeceksin de falan da. Hani telefonu geçtim, iPhone'un iyi bir modeli ama içindekiler önemli benim için. Orada çektiğim bir sürü Reels'lar, Instagram'da hesaplarım, banka kartlarım, her şeyim içinde. O kadar kötü geçerdi ki şu anda şu videonun kapanışı. O yüzden abi benden bu kadar. Zaten yağmur da geliyor. Ben yukarıya gidip bir duşmuş alayım, kendime geleyim. 100 ülke gezdim. İlk defa soyuldum. Soyuldum ve geri aldım gerçi ama ilk defa. Gerçekten tamamen benim hatamdı. Siz de canlı canlı şahit oldunuz işte. Bir daha da buralara zaten ölsem gelmem. Hiç de önermiyorum. Velhasıl kelam, sonraki bölümde inşallah bir şeyimi kaybetmeden görüşürüz. Allah'a emanet olun.